Adobe'un Photoshop, Premiere, After Effects veya binlerce milyonlar harcanan uygulamalar kırılabilir mi? Kısa cevap evet desem şaşırır mısınız? Bu kanalda onlarca bunu yaptığım video gösterdim. Bunun için ihtiyacınız olacak tek şey ücretsiz bir program. Öncelikle programımızı Google'dan indiriyoruz. XDBG64. Sonrasında açmak istediğimiz uygulamanın exe'sini programın içerisine sürüklüyoruz. Ve programı çalıştırdığımızda uygulama açıldığında bizden bir key istiyor. Ve bu key kontrolü 3 aşamalı olabilir. 1. Kendi sunucusu ile haberleşerek doğrulama. 2. Tek kullanımlık key ile doğrulama. 3. Anahtar key'e göre kendi key'ini üretme. Birinci seçenek olan kendi sunucusuyla haberleşme seçeneği birçok uygulamada kullanılmaz. Çünkü bunun için 7/24 internet bağlantısı gerekir. 2025 tahminlerine göre internet kullanan kişi sayısı yaklaşık 6 milyar kişi. İnternete erişimi olmayan kişi sayısı ise yaklaşık 2,2 milyar kişi. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık %74'ünün internete erişimi olduğunu, %26'sının ise hala internet erişiminin olmadığı anlamına geliyor. Hatta buna en büyük örnek firma ise Microsoft'tur. Format attığımızda key kısmına gelmeden internete sökerseniz sonradan girme şansı verir. Ama eğer internet bağlantınız var ise key girmeden sizi geçirmez. İşte bundan dolayı firmalar daha çok diğer seçenekleri seçer. Ama ister kendi sunucusuyla haberleşsin, ister tek kullanımlık key ile doğrulasın. Bunların hepsi tersine mühendislik sayesinde aşılabilir. Şimdi size bazı önemli firmaların yazılımları yayınladığı gün ile hackerların bu yazılımları kaç gün içerisinde açtığına bakalım. Microsoft Windows 10 7 gün içerisinde, Adobe Photoshop CC 7 gün içerisinde, Microsoft Office 2021 3 gün içerisinde. Tabi sadece uygulamalar değil, aynı zamanda oyun yazılımları da aşılıyor. Bunlara da bakalım. The Witcher 3 çıktığı ilk gün, Fallout 4 çıktığı ilk gün, Doom 2016 bir gün içerisinde korsan yazılımları üretildi, ardından internet üzerinden yayınlandı. İşte bu kanalda sizlere hackerların bu işlemleri nasıl yaptığını anlatan tek kanal benim. Bunu yaparken size sadece anlatmıyor, ayrıca örnekler üzerinden hackerların nasıl düşündüğünü ve bunları nasıl işlediklerini gösteriyorum. Eğer siz de tersine mühendisliği merak ediyorsanız birlikte çok güzel işler başaracağız. O zaman şimdi sizlerle uygulamamıza geçelim. Bu uygulama birçok yazılımın lisans örneğiyle aynı. Şimdi bu uygulamayı sizlerle başta söylediğim uygulama ile birlikte aşacağız. Bunu yaparken kendi tecrübelerimi de sizlere aktaracağım. Uygulamayı programımıza sürüklediğimizde bizleri assembly kodları karşılıyor. Assembly kodlarını incelemek bizlere epey bir süre kaybı yapacağından dolayı süreci şöyle ilerleteceğiz. İlk başta üstten uygulamayı bir kere başlatarak endpoint kısmını buluyorum. Burası programımızın ilk başlangıç kısmı. Buradan program başlatılana kadar yere yukarıdan ilerle diyerek geliyorum. Bunu yaparken kod kısmını bize bazı kısımlarını gösteriyor. Bu kısımlar programın döngü veya geçiş kısımları olarak düşünebilirsiniz. Ve sonunda program açılıyor. Şimdi gelelim başta dediğimiz süreci yönetmeye. Artık programın başlangıç noktası ve bitiş noktasını biliyoruz. Demek ki bu iki alan arasında bir yerlerde kontrol mekanizması olması gerekiyor ki if veya else doğru key veya yanlış key kısmını bulabilelim. Şimdi burada benim izlediğim birkaç yol var. O yol üzerinden daha hızlı sonuç alacağımızı düşünüyorum. Uygulama üzerinde yazan metinler aslında bizim için büyük bir önem taşıyor. Hele ki eğer biz yanlış bir key girdiğimizde bize hata mesajı döndürüyor ise burası bize direkt key'in güvenlik tarafına götürebilecek en kolay anahtar olabilir. Bunun için hemen uygulamayı açıp yanlış bir key girip enter'a basıyorum. Ve mükemmel. Önüme bir hata mesajı çıkıyor. Bir hata bizi yazılımın kilit noktasına götürebilir mi?
Çoğu zaman evet. Bu hata çıktısını program içerisinde arama fırsatı oluşturuyor. Bunu bakmak için hemen programda boş bir alana sağ tıklıyoruz. Ara üzerinden tüm modüller, ardından string referanslara giriyoruz. Ve çıkan yere hata mesajında yazan metnin aynısını yazıyoruz. İşte karşımıza hata mesajında yazan metin aynısı çıktı. Hemen bunun içerisine giriyoruz. Bu gördüğünüz alan aslında kontrol mekanizmasının olduğu alan. Ama görmeyi biraz daha kolaylaştırmak amacıyla program bize grafiksel özellik sunmuş. Bunun için G tuşuna basıp bu alana geçtiğimizde tam olarak döngü kısmını görmüş oluyoruz. Registry Result kısmına gelip grafik kısmına baktığımızda burada iki yön var. Sağ ve sol. Sol taraf K'yi yanlış yazdığımızda yönlenen kısım, sağ taraf ise doğru olduğunda kodun gittiği kısım. Şimdi bizim burada yapacağımız şey kodun gidiş yönünü sağ tarafa doğru zorlamak. Bunu yapmak için JE kısmını bir kere tıklayıp G tuşuna basıyoruz. Bu bizi ilk ekrana atıyor. Success kısmına gelip sağ tıklıyoruz. Kopyala, ardından adres diyoruz. İlk seçtiğimiz JE kısmına sağ tıklayıp assembly diyoruz. JZ kısmını JMP yani jump adlı yapıyoruz ve 0x'ten sonrasını buraya yapıştırıyoruz. Şimdi uygulamayı başlattığımızda herhangi bir key yazıyoruz ve ardından register dediğimizde bizi success yani başarılı metni karşılıyor. Uygulamayı böylece açmış olduk. Bu video sayesinde hackerların tersine mühendislik ile yazılımları nasıl açtığını öğrendiniz. Bu video sadece eğitim amaçlıdır. Korsan yazılımı önermiyor ve teşvik etmiyorum. Yasal kalmaya özen gösterelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.